Merhaba sevgili izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuncay Tezcan. Bugün sizlere daha önceden yaptığımız gibi tekrar bir dinamometre yapmak istiyoruz arkadaşlar. Bu sefer Eyüp arkadaşımız bize yardımcı olacak. Eyüp'le birlikte dinamometre yapacağız. Bugün 2 tane dinamometre yapacağız. 3-5 dakika içinde göreceksiniz. Çok basittir. Siz de evde yapabilirsiniz. Malzemeleri temin ettikten sonra yapması hakikaten çok basittir. Şimdi malzeme olarak ne kullandık? Önce onu göstermek istiyoruz. 2 tane asetat kağıt kullandık. Böyle şeffaf, görünmez. Bu defterlerin üstünde olan şeffaf naylon kağıtlar vardır ya. Bunlardan kullandık. Bunlardan 2 tane kullandık. Bunlardan bir tanesini büyük yaptık. Şöyle dürdük arkadaşlar. Şöyle dürdük. Bir tanesi büyük oldu. Eyüp Bey böyle tutunuz. Bir tanesi küçük oldu. Bir tanesini küçük yapacağız. Tekrar böyle düreceğiz. Bir tanesi küçük, bir tanesi büyük olacak. Bu büyük olan içine küçük hareket edecek arkadaşlar. Bu şekilde hareket edecek. Bu şekilde hareket eden bir sistem yapacağız. Bir tanesi dar, küçük olan, bir tanesi büyük olan. Şimdi küçük olanın üstüne bir tane şişe kapağının altına yayımızı monte edeceğiz ve üstüne yapıştıracağız. Şimdi yaptığımız 2 tane şeffaf asetat kağıda yaptığımız boruların küçük olanına, borulardan iç kısmında olan küçük olana şişe kapağını monte edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde şişe kapağını monte edeceğiz. Fakat şişe kapağına daha önceden bir yay takacağız arkadaşlar. Böyle içeriden yay takacağız. Yani şişe kapağında bu şekilde yayımız olacak. Şişe kapağı ve yay olacak böyle bu şekilde. Bak Eyüp yaptı onu. Eyüp göstersin yaptığını. Bu şekilde şişe kapağı ve yay. Daha sonra bu yay ve şişe kapağı olan parçayı küçük olan asetat kağıdın üstüne yapıştıracağız arkadaşlar. Evet, şimdi tamamlayalım önce. Şimdi yayımızı ve kapağımızı tamamlayalım. Sen de yaptığını göster. O şekilde göster arkadaşlara. Göster. Kapağı böyle buraya sıkıştırıyoruz. Kapağın içinde ne var? Kapağın içinde yayımız var. Kapağın içinde yay var. Şimdi biz bunu buraya yapıştıracağız. Bu sabitlenecek arkadaşlar. Daha sonra bu içerideki parça da hareket etmiş olacak. Evet, ben de hazırladım. Bu şekilde yayımız hazır arkadaşlar. Sen de göstereyim. Bu şekilde yaylarımız hazır. Kapağın içindeki yaylar hazır. Şimdi bu yayların altına küçük tel parçaları takacağız. O tel parçalarını küçük yayın içine monte edeceğiz. Evet. Kapağın altına yayımızı sabitlemiştik. Eyüp göstersen de. Daha sonra bu yayın altına da bir tane tel parçasını şu şekilde sabitleyeceğiz. Tel parçasını yayın altına sabitliyoruz. Bu gördüğünüz gibi şekil olacak. Bak Eyüp Bey göstersin nasıl yapıldığını. Aynı şunun gibi buradan böyle çeviriyoruz ki Sağlamlaşsın. tam buraya hem güçlü olacak, sağlamlaşacak, çıkmayacak. Bunu da tam buradan böyle buraya sabitleyeceğiz. Bu hareketli olan parça olacak. Göster onu. Şu şekilde. Hareketli. Bu dinamometrenin içinde yağ ile birlikte şu şekilde hareketli olan parça olacak. Bunu buraya sabitleyeceğiz şimdi. Ki ağırlığı ölçebilsin. Tabii ağırlığı ölçmesi için. Ben de sabitledim. Benimki de hazır. Altında tel parçamız var. Şimdi benimki burada. Şimdi Eyüp'ünki burada, benimki burada. Buradan küçük 2 tane delik açacağız. Şuradan ve şuradan. Şuradan ve şuradan. Az önce yaptığımız o tel parçasını göster şimdi uzun teli. Şu tel parçasını buradan sabitleyerek şu kısmı bitirmiş olacağız. Şimdi deliklerimizi açalım. Evet. Tornavida yardımıyla şu kısımları deliyoruz. Şu kısımları şu şekilde deleceğiz. Tutayım. Bu şekilde deldik. Şimdi az önce yaptığımız tel parçalarına sen de yapayım. Tam bu deliğin Tel içinden parçalarını şu geçireceğiz. şekilde buradan geçireceğiz. Bu iç kısmını sabitleyeceğiz. Bu şekilde. Bu şekilde sabitlenecek arkadaşlar. Aslında yapım böyle zor gibi gözükebiliyor ama yapınca hem zevkli geçiyor hem de kolay. Evet, bizim videolarımızı izlerseniz yapımı kolay olur. Bu şekilde ben telimi sabitledim. Şimdi Eyüp'e yardım edeceğim. Benimki tamam arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde. Benim hareketli mekanizmam tamam. Bunu diğer parçaya böyle takacağız.
Kapağı da üstten yapıştıracağız. Bu şekilde. Şöyle uzaktan göstereyim. Bu şekilde dinamometremizin bir tanesi hazır olacak. Bu şekilde hazır olacak. Şimdi ne yapacağız? Üst taraftan silikon yardımıyla kapağımızı buraya yapıştıracağız. Eyüp'e yardım edelim. Eyüp nasıl yaptın sen bakayım. Eyüp'ünkünü de yapalım. Gördüğünüz gibi böyle. Bak iyi bak Eyüp. Şu şekilde. Şu şekilde böyle. Şu şekilde döndürüyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada da yayımız sabitlendi. Arkadaşlar yaydan olmadan bu dinamometre hayatta çalışmaz. Evet bir yay mekanizması lazım. Yay olmadan boşuna döndürürsünüz ancak. Malzeme olarak ne lazımdı? 2 tane asetat, şeffaf asetat veya renkli asetat kullanabilirsiniz sert boru oluşturmak için. Bir tane yay kullanıyoruz, bir tane kapak kullanıyoruz. Bütün malzemeler bunlar arkadaşlar. Bu şekilde bu da hazır oldu. Şu anda 2 tane dinamometre yapımı için malzemeler hazır. 2 tane. Bir anda bir videoda 2 tane yapmış olacağız arkadaşlar. Evet şimdi kapaklarımızı göster Eyüp Bey. Yayı kapağı sabitledik. Kapağı da diğer dış kısımdaki asetat kağıda sabitleyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Şuradan silikon yardımıyla bunu yapıştıracağız. Seninki nasıl olacak Eyüp Bey? Bakalım. Eyüp'ünki de aynı şekilde böyle üst taraftan silikon yardımıyla yapıştıracağız. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir mekanizmamız oldu. Bakalım şimdi silikon yardımıyla bunları yapalım. Evet silikon yardımıyla kapağı üst tarafa sabitliyoruz. Bu şekilde. Evet çok güzel oldu. Bu şekilde silikonladık, sabitledik. Bu hale geldi. Sabitlendi. Şimdi silikonu kurumasını bekleyelim birincisinde. Şimdi Eyüp'ünkini yapalım. Aynı şekilde Eyüp'ünkini de silikonlayacağız. Kapağın içine silikonu sıkıyoruz. Evet, Eyüp'ünki de bu şekilde sabitlendi. Gördüğünüz gibi 2 tane dinamometremiz bitmek üzere arkadaşlar. Mavi olan Eyüp'ünki, bu da benimki. Göster Eyüp. Bu yay sayesinde burada içindeki Peki Eyüp biliyor musun bu ne işe yarıyor? Dinamometre ne işe yarar? ağırlık ölçümü midir? Ağırlık ölçümü. Bunun buradan böyle bir yay gibi bir şey olur. Buna böyle bir ağırlık koyduğunuz mu Evet onun Eyüp Bey kaç iyi newton hatırlattı. olduğunu gösteriyor. Şimdi bunun altına da delik açacağız ve buraya küçük bir kanca takacağız ki ağırlıklarımızı buraya takabilelim. Göster Eyüp. Bir de bunların üstünde de oluyor. Üstünde hani böyle tutma şeyler oluyor Tutma ya. şeyleri onları istersek yaparız böyle tutma şeyi ayrıca. Onları Şimdi da alt yapalım. kısma küçük bir kancamızı takacağız. Ağırlıklarımızı oraya takmak için. Göstersen de böyle. Yukarıdan tut. Tamam. Şimdi altına kancalarımızı takıyoruz. Aynen. Şimdi sırada ne var? Şu alt kısma kanca takacaktık. Bir tane mantar parçası bulduk. Mantar parçasına küçük bir tel taktık. Sen de göster. Aynen. Küçük bir tel taktık. Üstünü şöyle hafif bükeceğim. Üstünü böyle İçinde kalacak olan kısmı şunu bırakalım. Şöyle. Şu mantar parçasına teli geçirdik. Üst kısmı hafif yuvarlıyoruz, dürüyoruz. Ki şu kısmı silikonla sabitleyeceğiz. Alt kısmı da kanca olarak kullanacağız. Yani şu şekilde. Şu şekilde balık kancası gibi kancamız oldu. Bu da nereye gidecek? Yaptığımız dinamometrenin altına şu şekilde silikonlayacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu silikonlayalım. Sonra Eyüp'e yardım edelim. Silikon yardımıyla tekrar bu şekilde silikon yardımıyla bunu buraya yapıştırdık. Gördüğünüz gibi bu şekilde kancalı bir dinamometre haline geldi. Ne yaptık? Yukarıdan kapak ve yayı silikonladık. Alttan da mantar parçasıyla telimizi silikonladık. Bu şekilde bir ağırlığı koymak için bir kancamız oluştu. ama daha işimiz burada bitmedi.
Daha burada böyle bunların Newton'larını yazacağız. Şu küçük Newton- çizgilerini koyacağız. Evet. Newton'da ağırlık ölçü birimidir. Bu dinamometreyi mesela böyle koyduk ya. Burada buraya 5 diye sayalım. Burada Newton'un 5 Newton olduğunu gösterecek. 5, Aynen 10, gibi. 15, 20, Aynen. 25 diye katlarını buraya yukarı doğru yazacağız. Aynen. Gördüğünüz gibi. Şimdi şeyinkini, Eyüp'ünkini yapıştıralım. Yine biraz silikon sıkıyoruz. Bu şekilde bu soğusun. Bunun kancası da bu şekilde bitmiş oldu. Eyüp'ünki de bu şekilde oldu. Evet. Şimdi ne yapacaktık Eyüp? Kurduktan sonra. Kancası- Şimdi Newton'ları yazacağız. Az önce Eyüp anlattı ya size. Onu Newton'ları şimdi küçük küçük yazıyoruz. Bunun için bir tane asetat kalem kullanacağız. Asetat kalemimizi aldık. Asetat kalem nedir? Plastiğin üzerine yazdığımızda çıkmayan kalem arkadaşlar. Bu kalem kullanacağız. Plastiğin üzerine, şu yaptığımız plastik borun üzerine yazacağız. Kalem çıkmayacak, sabit kalacak burada. Eyüp bana yardım etsin. Şimdi kaç olsun Newton'larımız? Bunu sen kendi bildiğin gibi yap da ben kendi aklıma girmeyeyim. Sen yaparım. Şurası başlangıç olarak 0 yapıyoruz. Aynen. Şu başlangıç yerimizi şu şekilde sıfırımızı belirledik. Şimdi ilk çektiğimiz yer şöyle 2 santim boşluğa 2 yazıyoruz değil mi? 2 Newton. Evet, şimdi 2 Newton'umuzu işaretliyoruz. Newton'la ikişer gider. Burası 2 Newton. Bunlar da 1 Newton olsun aradakiler. İşareti 2 olan yere gelirse ağırlığımız 2 Newton ağırlığı demektir. Şimdi 4 Newton'u yapalım. 4'lerimizi de yaptık. 6'yı yapıyoruz. 4, 6, 8 Newton'u yapıyoruz. 8 sonra 10 Newton. Burası da 10 Newton. Evet, 10 Newton'a kadar yaptık. Evet, bizim dinamometremiz bitti arkadaşlar. 12 Newton'a kadar ikişer kademeyle 12 Newton'a kadar işaretlerini yaptık. Ve kancasını hazırladı. O da şimdi Newton'dan işaretleyecek. Benim dinamometrem bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tanıt, neler yaptın? Baştan itibaren arkadaşlar anlat. İlk başta ne yaptık? Arkadaşlar ilk önce asistan kağıtlarımızı aldık. Bu asistan kağıtlarımızı bir tanesini dar, bir tanesini de geniş. 2 tane Var. yaptık. 2 tane yaptık. Neden böyle. 2 tane yaptık? Göster bakayım. Biri içinde, Aynen. biri dışında. Biri Evet. içinde, biri dışında. Ondan sonra bu asistan kağıtlarımız tam dursun diye bunları böyle bantladık. Sonra bu kapak... Boru şeklinde kaldı. Arkadaşlar Aynen. izah. Boru şeklinde 2 tane borumuz boru oldu. şeklinde 2 tane borumuz oldu. Evet, daha sonra Sonra bunların bu böyle yaylarımız, bu yayımızı aldık. kapağı. Kapağın şeyini sabitledik. Kapağı. Silikonla tamamen sağlamlaştırdık. Sonra bu burada yayımızın içine bu kabımızı şey yaptık. Dar olan asetat Dar olan boruya asetat boruya sabitledik. Tamam. Ki bu böyle gitsin diye. Hareket olsun diye. Ondan sonra bunun mantar şeyiyle buralara böyle kancasını yaptık. Ki buraya şeyler Ağırlık olsun takalım. diye. Ağırlık Ağırlık. takalım. Newton'u gösterecek. Ondan sonra da bunların böyle Newton'u hazırladık ve böyle dinamometremiz oldu. Evet. Evet, şimdi Eyüp Bey ile birkaç tane yaptığımız dinamometrelerin nasıl çalıştığını örneklerle göstereceğiz sizlere. Şimdi 3 tane materyal bulduk. Bu materyallerimizle bunların kaç Newton olduğunu ölçeceğim. Bu benim yaptığım. Bu da Tuncay abinin yaptığı. Şimdi bundan bir ölçelim bakalım. Kaç Newton geldi? 7 Newton. Gördünüz. Şimdi makasımızı ölçelim. Bu kaç Newton'du? Bu kaç? 7 Newton. Bu 7, bu 2. Tamam, şimdi onu ölç. 7 2. Şimdi bakın kaç? 14 Newton çıktı. 14. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İkisini de göster.